Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün klasik mercimek çorbası tariflerinden sıkılanlar için çok lezzetli ve farklı terbiyeli mercimek çorbası tarifi hazırladım. Hemen bu güzel çorba tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifim için öncelikle 1 su bardağı kırmızı mercimeği güzelce ayıkladıktan sonra üzerine su koyuyorum ve içerisindeki nişastası çıkana kadar, suyu berraklaşana kadar 2-3 kez yıkıyorum. Mercimeği bu şekilde güzelce yıkarsanız eğer pişme esnasında mercimeğiniz köpürmeyecek ve taşmayacaktır. Videomda da gördüğünüz üzere duru suyu çıkana kadar mercimekleri güzelce yıkadım. Şimdi yine çorbam için bir orta boy soğanı da böyle yemeklik olacak şekilde doğruyorum ve kenarda bekletiyorum. Şimdi de ocağıma çorba tenceremi alarak çorbamın yapımına başlıyorum. Ocağımın altını orta ateşte açtıktan sonra tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağı döküyorum ve ardından yıkamış ve süzdürmüş olduğum kırmızı mercimeklerimi içerisine aktarıyorum. Ben mercimek çorbası yaptığımda mutlaka mercimekleri öncesinde güzelce kavuruyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız eğer mercimek çorbanızın tadı ayrı bir güzel olacaktır. Böyle mercimekler sararana kadar yaklaşık 2-3 dakika boyunca güzelce karıştırarak kavuruyorum ve sonrasında içerisine kenarda doğramış olduğum kuru soğanları ilave ediyorum. Soğanlarla birlikte mercimeklerimi böyle soğanların diriliğini kaybedene kadar 1-2 dakika boyunca karıştırarak kavuruyorum. Mercimek çorbası yaparken soğanı ve mercimeği kavurduğunuzda çorbanın lezzeti çok daha güzel oluyor. Şimdi içerisine 1 dolu yemek kaşığı un ilave ediyorum. Eklemiş olduğum unu da 1 dakika boyunca karıştırarak kavurdum ve bu aşamada kenarda kaynatmış olduğum sıcak suyumu tenceremin içerisine aktarıyorum. 1 su bardağı mercimek için 1,5 litre su yeterli geliyor. Şimdi de çorbamın içerisine dondurucumda hazır bulunan kemikli ilik suyumdan ilave ediyorum. Varsa elinizde bu şekilde et suyu sizler de kullanabilirsiniz. Tenceremin kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra kapağını kesinlikle kapatmayın ki taşmasın ve bu şekilde ara ara tencerenin kapağını açarak içerisindeki mercimeklerin de yapışmaması için karıştırmaya özen gösterelim. Şimdi içerisine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu da sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Mercimek çorbamı bu şekilde kapağı aralıklı olarak orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum ve ara ara da karıştırıyorum ki tenceremin dibi tutmasın. Tencerem kenarda kaynarken şimdi ben de çorbam için terbiyesini hazırlayacağım. Çorbamızın terbiyesi için çay bardağıyla 1 çay bardağı sütü bir kasenin içerisine alıyorum. Sonrasında içerisine bir tane yumurtanın sadece sarısını koyuyorum. Ardından yarım limonun suyunu da sıkarak yine terbiyemin içerisine ilave ediyorum. Sizler eğer mercimek çorbasını daha çok limonlu seviyorsanız bir tam limon da kullanabilirsiniz. Ama bizim için yarım limon yeterli geliyor. Şimdi güzelce terbiyemi çırpıyorum ve bunu bir kenarda bekletiyorum. Ve sonrasında mercimek çorbamın içerisine bu terbiyeyi ekleyeceğim. Mercimek çorbamın üzerinde bu şekilde oluşan köpükleri de yine kaşık yardımıyla alıyorum ki pürüzsüz kıvamda güzel bir çorbamız olsun. Ve sonrasında artık mercimek çorbamın içerisindeki mercimekler güzelce pişti ve dağılmaya başladı. Güzelce mercimekleri pişen çorbamı blenderdan geçirecektim ki elektriklerim kesildi. Bu yüzden ben blender kullanamadım ve sonrasında bir çırpıcı telle sürekli karıştırarak içerisindeki mercimekleri güzelce ezmeye çalıştım. Sizler bu aşamada blender yardımıyla kısa sürede çorbanızı pürüzsüz bir kıvama getirebilirsiniz. Şimdi kenarda hazırlamış olduğum terbiyemin içerisine çorbamdan bir kepçe kadar döküyorum ve terbiyemi ılık hale getiriyorum. Bu sayede terbiyeyi çorbanın içerisine döktüğünüzde çorbanın içinde kesilmemiş oluyor.
Güzelce karıştırıyorum ve çorbamı 2 dakika kadar daha kaynattıktan sonra artık ocaktan indiriyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdi pişen çorbamı kenara aldım ve sonrasında servis aşamasında üzerine dökmek için biraz tereyağını ocakta eritiyorum. Ocakta erittiğim tereyağın içerisine şöyle 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber ve böyle 1 tatlı kaşığı kadar da pul biber ilave ediyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum bu yağlı karışımı çorba tenceremin içerisine döküyorum. Sizler dilerseniz servis aşamasında da dökebilirsiniz ama ben bu aşamada tamamını tencerenin içerisine dökmeyi tercih ettim. Bugün yapmış olduğumuz bu çorba Osmanlı mutfağından gelen Çeşmi Nigar çorbası olarak da biliniyor. Diğer adı da terbiyeli mercimek çorbası. Bu tarifimi kesinlikle sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Farklı ve lezzetli bir mercimek çorbası oluyor. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.